Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün başlıktan da bahsedildiği üzere koronavirüs sonrasında, nCoV 2019 virüs sonrasında dünyada nelerin değişebileceğine dair bir öngörü yapmaya çalışacağım. Burada kendi fikirlerim de var. Instagram'dan arkadaşlarımdan benimle fikir paylaşmasını da rica ettim. Onlardan fikirler de geldi. O fikirleri de geliştirerek birkaç yorumda bulunacağım. Şimdi ilk olarak benim ilk yapmak istediğim yorum, biz bu virüs sonrasında özgürlüğümüzün kıymetini acaba hatırlayacak mıyız? Ben inanıyorum ki bu olaylar bittikten sonra, bir ay sonra, 2 ay sonra unutulacak, çünkü özellikle toplum olarak unutabiliyoruz, unutmayı seviyoruz. Umarız ki özgürlüğümüzün kıymetini biliriz ve bu özgürlüğümüzü pozitif yönde, bir gelişim yönünde hem insanlık namına, hem doğa namına, hem evren namına bu özgürlüğümüzü olumlu yönde kullanırız. Umarım ki bu virüsün çıkışında olumlu alışkanlıklar kazanmış oluruz. Şimdi madde madde gideceğim. İnanın çok hoş, değişik maddelere değineceğiz. Benim aklıma gelen gelmeyen maddeler oldu. Şimdi maddelerden bir tanesi de şu: home office ve uzaktan çalışma mantığı. Dünyada aslında bu sistem yavaş yavaş oturmaya başlamıştı, home office ve uzaktan çalışma mantığı. Şimdi zorunlu olarak daha önce hiç home office ve uzaktan çalışmamış insanlar, firmalar artık uzaktan çalışmaya başladılar. Şöyle diyen de var: ben home office değilken bu kadar çalışmıyordum, home office oldum, çok fazla çalışıyorum diyen var. Bunu benim arkadaşlarım içinde diyenler de duydum ben. Bunun birazcık sebebi şu: hani akşam 6'da genellikle mesai bitiyor ama home office olduğunuz zaman biraz daha bir şeyler yapayım falan derken 6.30-7'yi bulabiliyor. Ama yine çevremden aldığım tespitlerden bir tanesi şu: online toplantılarda birbirimize çok daha fazla konsantre oluyoruz. Çok daha fazla birbirimizin ne dediğini dinliyoruz. Çok daha nokta atış sonuçlara varabiliyoruz. Çok daha verimli toplantılar yapıyoruz diye ben düşünüyorum. Dünya bu virüs çıkışında bu tarafa bu sebeplerden ötürü yönelecek. Bunun dışında dünya şunu da görecek: bugün patronlar, amirler, müdürler ofiste olmayan kişinin çalışmayacağı gibi bir izlenime sahipler. Ama artık patronlar belki de şunun farkına varacaklar bu kapitalist düzende: bu insan evdeyken daha güzel çalışabiliyor ve daha mutlu. Daha mutluysa ve daha çok verim alacaksam niye evden çalışmasın diyecekler. Ve artık insanları evde çalışmaya yönlendirecekler. Hem bu sayede de artık ofis giderleri gibi çoğu gider kaleminden kurtulmuş olacaklar. Ciddi derecede karlılık artışına gidecekler. Yani bunu duygusallıkla karıştırmayıp patronların artık bu yönde bir insanlara inisiyatif kullanacağını umuyorum. Yine bazı arkadaşlarım diyorlar ki, bazısı diyor ki home office çalışmak çok güzel, bazısı diyor ki daraldım, ben insan görmeyi seviyorum. Tabi yine bu insanların seçiminde olacak bir konu olacak. İsteyen home office işleri tercih edecek, isteyen ofisten çalışabilecek işleri tercih edecek. Ama yine de home office, uzaktan çalışma mantığının artacağını ben öngörüyorum. Aynı zamanda daha önce hiç online olarak yapılmamış işler var. Şimdi çoğu mühendislik işi bir şekilde uzaktan bağlantıyla yapılmıştır. Şimdi kendi alanımdan örnek verip sizi sıkmak istemiyorum ama örnek veriyorum: hukuk sistemi. Hukuk sisteminde bildiğiniz gibi genellikle hani mahkumlar, gerçi orada da küçük küçük online geçişler oldu. Hasta mahkumlar, çıkmaması gereken uzak mahkumlar güvenlik sebebiyle ya da hastalık sebebiyle uzaktan bağlantıyla katılabiliyorlar ama ıslak imza bu hukuk sisteminde çoğu noktada uygulanmıyordu. İnsanların fiilen illa gitmesi gerekiyordu. Dünyada evet bu noktada bir trend vardı, artık ıslak imza ve sesli imzanın artışı. Ben sanıyorum ki artık bu süreçten sonra da revize edilen sistemler sayesinde ıslak imza olayı iyice azalacak. Yani artık bir şehir için illa bir yere gitmemiz, gelmemiz gerekmeyecek. Bu işi online olarak çözebilir hale geleceğiz. Bu özellikle hukuk sisteminde ciddi hızlanmalara yol açacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer konu uluslararası sağlık kanunları. Şimdi biliyorsunuz bu virüs ilk önce Çin Wuhan kentinde çıktı. Oradan dünyaya yayıldı. Şu an tüm dünya Çin'i bilgi saklamakla sorumlu tutuyor. Kapalı kutulu olmakla sorumlu tutuyor. Yeteri kadar uyarı yapmadığıyla sorumlu tutuyor. Veri sakladığıyla ilgili sorumlu tutuyor. Hiçbir kabahat işlemeseler bile bu virüs Wuhan'da çıktı ve tüm dünyaya ekonomik ciddi insan kaybı açısından ve ekonomik, maddi manevi ciddi zararlar verdi. Şimdi herkes birbirini tehdit ediyor. Çin niye böyle yaptın filan diyor ama Çin'den bunun hesabını sorabilecek miyiz? Ya da sorulması gerekir mi? Yani sorulması gerekiyor demek istemiyorum. İstiyorum sanmayın, yanlış anlamayın. Bunun hesabını soracak bu tarz uluslararası bir düzenlemeler bence getirilebilir. Biraz sonra bahsedeceğim çünkü bu virüs olaylarından artık daha sık karşılaşmaya başlayabiliriz. Bunun çeşitli sebepleri var günümüz teknolojiyle alakalı, doğal olmayan yöntemlerle alakalı.
Bence uluslararası bu noktada bir düzen getirilecek artık bu işlere. Bir diğeri uluslararası sağlık kanunları dedik. Bir de tabii şu var. Ülkeler kendi sağlık sistemlerini gözden geçirecekler. Bu kesin. Şu an biz Türkiye olarak ciddi derecede yoğun bakım ünitelerimizle övünebiliyoruz. Ama ülke ismi vermeyeyim. İzlediğim haberlere göre dünyanın çok da medeni olan ülkeleri özellikle yoğun bakım ünitelerinde böyle bir duruma cevap verememekle ilgili olarak ciddi sıkıntı yaşadılar. Sorunlar yaşadılar, kitlendiler, kaldılar. O yüzden dünyanın en gelişmiş ilk 8 ülkesi bile belki de sağlık sistemlerini tekrar gözden geçirecekler. Bunu sağlık güvencesi olarak da düşünebiliriz, sağlık hizmeti verme kapasitesi olarak da düşünebiliriz. Şimdi ortaya çıkan hususlardan bir tanesi de ülkelerin kendi kendine yetiyor olması. Ki zaten bugün kendi kendine yetebilen ülkeler ekonomik olarak ve medeni açıdan oldukça refah seviyesine erişmiş ülkeler. Zaten bunun farkındaydık. Ama hiçbir zaman böyle bir virüsle modern dünya yüzleşmemişti. Şimdi burada ortaya çıktı ki artık bir ülke kendi teknolojisini kendi kendine üretebiliyor olmalı ki böyle durumlarla mücadele ediyor olabilsin. Katma değeri yüksek işlerin böyle kriz durumlarında ülkenin kendi kendini tarımsal açıdan, hayvancılık açısından solunum cihazı üretmek de bir teknoloji. Bu tarz teknolojileri kendi kendimize üretiyor olmamız gerekiyor ki ayakta kalalım, ilelebet var olalım, mutlu ve huzurlu olalım, başka ülkelere muhtaç olmayalım. Aşı bulmak da bir teknolojidir. Sağlık açısından dünya çapındaki Ar-Ge yatırımları artacak. Ülkemizin de ve tüm dünya ülkelerinde bu yönde ayırdıkları bütçeler artacaktır diye bir öngörü içerisindeyim. Şimdi bizim de ülkemizde bir deprem bütçesi oluşturuldu. Dünyada çeşitli afetlere karşı bir bütçeler oluşturuluyor. Ama yine şunu gösterdi. Bir bütçe oluşturulacak büyük ihtimalle ülkeler tarafından. Bu bütçe amansız olarak salgın hastalık durumlarında sokağa çıkma yasağının ülkenin shutdown'u diyorlar. Ülkeyi kapatma durumu, yani işlemez hale gelme durumunda ülkeyi idare etmesi için amansız bir fon oluşturulacağını ülkeler tarafından ben öngörüyorum. Çünkü çoğu ülke vatandaşlarına, işsiz kalan vatandaşlarına yardım yapmaya başladı ama bu para nereden sağlanacak? Ülkenin ekonomik durumuna göre çok değişiyor. Bunun için ülkeler bir topyekun önlem alacaktır. Çünkü geleceğimizde de bu tarz virüsler var olacak. Yine bir sonraki maddelerde neden var olma ihtimalinin arttığından kısaca bahsedeceğim. Konulardan bir tanesi Avrupa Birliği. Biliyorsunuz dünyada bir ajanlık krizi yaşandı. O onun maskesine el koydu, o onun maskesine el koydu, o onun önlüğüne el koydu. Şimdi ben burada ülke adı ve senaryo önerisi verirsem doğru olmaz ama siz Google'da küçük bir araştırmayla görebilirsiniz. Ülkeler birbirlerinin maskelerine el koydular. Vaat ettikleri satışları yapmadılar gibi olaylar oldu. Bu Avrupa Birliği içinde de oldu ve Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerinden yardım istemelerine rağmen birbirlerine tıbbi yardımda bulunmadılar. Bu çok çarpıcı bir konu. Biliyorsunuz biz yıllarca ülkemizin konumu gereğince bazı dış tehlikelere maruz kaldık ve NATO'dan yardım istedik. NATO'dan ne kadar yardım aldık tartışılır. Suriye konusunda yine Avrupa'dan ne kadar yardım aldık tartışılır. Biz bu konulardan şikayetçiyken Avrupa Birliği'nin de kendi içinde birbirine destek olmadığını gördük. Bu da bence benim teorim olmasının dışında çoğu insanın düşündüğü bir şey. Avrupa Birliği değerlerini bir daha gözden geçirecek. Belki de dağılma tehlikesiyle baş başa kalacak. Şimdi şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ülkelerin acil durum için özellikle askeri alanda stokları var. Bu stoklar gıda stokları var, silah stokları var, gaz maske stokları var, gelişmiş her türlü stok var. Ama sanmıyorum ki ülkelerin bir salgın hastalığa yönelik olarak en basit şekilde bir maske stoğu bulunduruyor olduklarını. Şimdi N95 maske diye bir şey bahsediliyor. Cerrahi maske bugün hayatımızı kurtarıyor. Hepimizde bir tane var. Belki de ülkeler artık stoklarına bu tarz bir stok yapmaya başlayacaklar. Salgın hastalıkla mücadele ekipmanları diye bir stok durumu oluşturulacak. Çünkü bugün 3M firması dünya çapındaki N95 maske üreten sanıyorum tek firma. Dünya çapında farklı fabrikalarda üretiyor ama Amerika firması ve çoğu üretim Amerika'da yapılıyor. Bu ara kapasite artışına gidecekler. 3M dünya çapındaki fabrikalarından ürettiği ürünlerin büyük miktarını Amerika'ya gönderiyor ve bu sebeple yine dışa bağlı olan ülkeler kendi stoklarında böyle yeteri kadar ürün N95 maske olmadığı için özellikle sağlık çalışanları zor duruma düşebiliyorlar. Şimdi bir konuya daha geldik. Bu konu çok hoş. Bakın, Bitcoin demiyorum, dijital para. Dijital para yükselebilir.
Bitcoin demiyorum, dijital para diyorum. Neden? Çünkü dijital paranın tanımı gereği ülkelerin merkez bankasından bağımsız olarak üretilen bir para birimi olduğunu bunu kabul ediyoruz. Ve bugün görüyoruz ki dünya birbirine girdi. Ekonomiler birbirine girdi. Çin bir halde, Rusya bir halde, Amerika bir halde, Avrupa bir halde. Bu karmaşanın içinde bir dijital para gerçekten bağımsız şekilde ayakta kalabilirdi. Ve bu belki de dünyada yaşayan insanoğlu olarak ilk defa şunu hissettik. Ülkelerden bağımsız bir para bugün gerçekten aktif olsaydı ve bu hiçbir manipülasyona müdahale edilebilir şekilde olmasaydı acaba nasıl bir yer alırdı? Halihazırda dünyanın en popüler gelişmiş parası Bitcoin. Bitcoin birkaç hareket yaptı, indi çıktı. Bugün bakın dijital para demiyorum. Bitcoin'in yine bazı odaklar tarafından kontrol edilebildiği söyleniyor. Ama dijital para, yani blockchain sistemi üzerinde kurulacak başka bir dijital para dünyada gerçekten ortak para birimi yerini alabilir. Şimdi deminden beri söylüyorum ya, yeni salgın hastalıklar olabilir diye. Neden? Çünkü biz dünyada, diğer videolarımda da bahsettiğim üzere, yeni teknolojilere artık korkarak bakacağız. Örnek veriyorum, 5G teknolojisiyle ilgili bugün internette bir dünya komplo teorisi üretiliyor. Şimdi 5G teknolojisi hastalık mı yaptı deniyor. Ya da ne bileyim, baz antenler hastalık mı yaptı? Wi-Fi modemler hastalık mı yaptı? Cep telefonlar hastalık yapıyor mu? Ve biliyorsunuz artık günümüzde yeni teknolojinin üreme hızı o kadar fazla arttı ki artık her çıkan ürüne acaba diyeceğiz. Bu artık bizim dünya çapındaki yeni paranoyamız olabilir. Bu teknolojilerin neden korkuyor olacağız? Çünkü sonuçta bildiğimiz üzere bugün nCoV 2019 diye bahsedilen koronavirüsünün bir mutasyona uğramış hali. Dünyada daha önce koronavirüs grubunda MERS, SARS gibi gruplar vardı. Bu da bir mutasyon sonucu oluştu. Yeni teknolojiler biyolojik canlılar üzerinde ne tarz mutasyonlar yapabilir gibi yeni bir korkumuz olacak. Şimdi şöyle bir şey de var. Benim özellikle bu YouTube kanalında üstüne çok gittiğim konulardan biri. Türkiye çapında balon balığı, aslan balığı, bunlar küresel ısınmanın sonuçları. Ama dünyada ve Türkiye'de küresel ısınma o kadar ciddiye alınmıyor. Belki de bu koronavirüs sonucunda artık küresel ısınma tehdidinin ne kadar yakın bir tehdit olduğunu anlayacağız. Yani doğanın bize ne yapabildiğini çok iyi anlayacağız. Bu sayede tarıma olan saygı artacak, tarım argeleri artacak, daha kaliteli tarımcılık yapılacak. Belki de hormonal beslenme daha azalacak. En azından firmalar bunu ön plana çıkartmaya çalışacaklardır. Çünkü ciddi bir pazar oluşacağını ben umuyorum. Umuyorum ki Türkiye'de ve dünyada küresel ısınmanın ne kadar büyük bir tehlike olduğu ve ne kadar yakın bir tehlike olduğu artık konuşulmaya başlanır. Bunun için kanunlar çıkartılmaya başlanır. Çünkü gerçekten geç kalıyoruz. Geç kalıyoruz. Neden geç kalıyoruz? Bu videonun konusu değil ama 2 örnek verdim bile. Balon balığı, aslan balığı. Sadece 2 tanesi. Bir grup daha var arkadaşlar. Bu grupta diyor ki hiçbir şey değişmeyecek diyor. Dünyada daha önce de virüs salgınları oldu diyor. Hiçbir şey değişmedi diyorlar. Bu da bir fikirdir ama ben hiçbir şeyin değişmeyeceğini açıkçası düşünmüyorum. Hiçbir şey değişmese bile psikolojilerimiz değişecek. Bir de şunu söyleyeyim. Dünya bu kadar etkin bir salgınla bu teknolojiye sahipken hiçbir zaman yüzleşmedi. Şu an biz 2020 teknolojisiyle bu salgınla yüzleşiyoruz ve Google'dan anlık olarak salgın sayısını haritalar üzerinden görebiliyoruz. En son kara veba gibi bir şey vardı ve kara vebanın nasıl yayıldığı bile insanlar arasında şaibelerle dolu bir şeydi. Ama bugün biz koronavirüsü tanıyoruz, her an haberdarız. O yüzden hiçbir şey değişmeyecek yorumuna ben katılmıyorum. Bu saydıklarımdan en az yarısı dünya çapında değişecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ben genel olarak bir sohbet havasında aldığım fikirleri de geliştirerek, kendi fikirlerimle harmanlayarak bir derleme yapmaya çalıştım. Eminim sizin de yorumlarınız vardır. Benim yaptığım yorumların üzerine yorum katmak isteyebilirsiniz ya da kendi yorumlarınızı alt tarafa eklemek isteyebilirsiniz. Bu bizim için değerlidir. Burayı bir tartışma platformu olarak da kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video ilginizi çekmiştir, düşünmenizi sağlamıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.